Merhabalar, Yüksel'le örgülere hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi harika bir desen çalışması yapacağız ve bu desenden harika bir elbise öreceğiz. Şimdi hep birlikte videoda bunu adım adım hepsini anlattım. Beden olarak 36. Fakat kızım çok anne yapışmasın, biraz bir bolluk kalsın elbisede dedi. O yüzden 38'e de olabilir. Yani 38 bedende daha vücuda oturan bir elbise olur. Ama 36 bedende daha dökümlü durur. Siz de ona göre alırsınız ölçünüzü. Çok muhteşem bir model gerçekten ve elbiseye çok yakışacağını düşündüm. Düşündüğüm gibi de oldu gerçekten. Muhteşem bir elbise ortaya çıktı. Hadi başlayalım. Bu elbise için şöyle koton ipler kullandım. 100 gram, 175 metre. Bunlar piyasada çok bulunabilen ipler, fakat her ip bu kadar yumuşak olmayabiliyor. Daha sert, daha çantaya uygun ipler oluyor genelde bu tarz ipler. Fakat bu bayağı yumuşak, bayağı hafif bir ip. Bunlardan bulamazsanız da Alize Cotton Gold çok güzel olur. Ya da Nako denim gibi ipler gayet güzel olur. Ve 4 milim tığ kullanıyorum. 7 numara 4 milim. Biraz karışık bir model gibi gözükse de 5 sırada bir kendini tekrarlayan bir desen. İlk sıralarda anlayamasanız, biraz zor gelse de ikincisinde zaten mantığını çözüyorsunuz. 50 santim genişliğinde ördüm. Şimdi bir parçayı da, yani diğer parçayı da birlikte öreceğiz. 50 santim, yani 1 metre çevresi olan bir elbise. Göğüs 85, kalça 85. Bu kızıma göre örüyorum. Çok bedene yapışan bir model olmayacak ama çok da dökümlü olmayacak. Orta karar. Siz ölçüyü alırken çok bedende sıkı durmasını istiyorsanız, ki bu modele de yakışır, ona göre ölçü alacaksınız. Ya da dökümlü durmasını istiyorsanız da ona göre bollaştırarak, yani bol tutarak mezurayı ölçü alın. Ama bu ölçüye hep sadık kalın. Yani yanlış başka türlü bir model çıkar çünkü ortaya. Hani isteğinizin dışında bir model çıkar, ya daha küçük olur ya daha büyük olur. O yüzden aldığınız ölçüye mutlaka sadık kalacaksınız. Ben bu kadar örgü örmeme rağmen mutlaka böyle hele büyük örgülerde bir deneme yaparım. Mesela buna başlamadan önce şurada 6 tane yaprak deseni var. Bu yaprak desenleri her bir 16 zincirden oluşuyor. Yani 16 ilmek. Ben 7 tane zincirle yaprak deseniyle başladım. Şuraya kadar şöyle ördüm. Ne kadar küçüldüğünü gördüm. Şu zincirlerin fazla yoğun olması sebebiyle biraz küçülme olabiliyor. Şu zincirler, zincir çalışmalarda küçülme olabiliyor örgüde. Bunu gördükten sonra baktım bir desen fazla gelmiş. Hemen tekrar başladım. 6 desen kurarak tam 50 santime ulaştım. Şöyle göğüs altına kadar 62 santim ördüm. Siz de ne kadar kısa olmasını istiyorsanız o kadar çalışacaksınız. Şimdi göğüs altından sonra diğer parçayı da ördükten sonra aklımda şu anda bir model yok. Göğüsü nasıl çalışacağımı şu anda çok tasarlamadım. Şöyle üçgen de yapabilirim ya da yakalı şöyle yapabilirim. Şu anda hangisi bu modele yakışır tam karar veremedim, ama bu parçayı da yaptıktan sonra her iki parçayı da üst üste koyunca zaten nasıl bir yaka kaldırır bu desen, bu kendini gösterecek. Kol yapmıyoruz zaten. Şimdi gene 62 santim, şöyle göstereyim arkasını da. Şöyle bu boyda, bu genişlikte bir parça daha birlikte çalışıyoruz. 96 artı 5, yani 101 tane zincir çekiyoruz. Bol gevşek çekmiyoruz. Normal. Şimdi 101 tane zincir üzerine 1, 2,
3 zincir çekiyorum. Bu bir trabzan oluyor. 4. zincire ikili trabzan. Yanındaki zincire ve sıra sonuna kadar gene 96 artı 5 yani 101 tane trabzan örüyoruz. Şimdi deseni kurmaya başlıyoruz. İlk sıramız 1 2 3 zincir çekiyorum. Yanındaki trabzanın boşluğundan batıp ikili trabzan. Örgüye bu şekilde başlıyoruz, bu şekilde bitiriyoruz. Her sıranın başı sonu bu şekilde. Bunlar hiç değişmiyor. Şimdi ilk yaprağı kuruyoruz. Şu. Önce 2 zincir çekiyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 tane trabzanı atlayıp 4. trabzanın boşluğundan batıyoruz. İkili trabzan. Şu yaprakların hep artışları yanlardan oluyor. Şöyle. Şuralarda. Hemen ilk artışı yapıyoruz. Ortasından, boşluğundan battığımız trabzanın tepesine bir trabzan örüyoruz. Bu bizim artış trabzanımız. Sonra gene yanındaki trabzana boşluğundan batıyoruz. Bir tane daha. Şurada 1, 2, 3, 4 trabzanın üzerine 1, 2, 3, 4, 5 trabzan ördük. Bir tane trabzanın tepesine batarak arttırdık. Şurası. Şimdi yaprağın karşılığı. Gene artış burada. Yani burada yaptığımız artışı bu sefer trabzanların sonunda yapıyoruz. Şurada araya 3 zincir. 1, 2, 3 tane atlıyoruz. 4. trabzana gene ortasından batıyoruz. Boşluğundan yanındakine şimdi 4. trabzana batacağız ama burada arttırma yapıp 4 tane trabzanın üzerine 5 tane trabzan öreceğiz. Burada başlarken ortasına batmıştık. Boşluğuna batmıştık. Hemen sonra tepesine batmıştık. Şimdi önce trabzanın tepesine batıyoruz. Sonra boşluğuna batıyoruz. Bu ilk yaprak desenimiz. Arttırmalar kenarlarda, eksiltmeler ortalarda yapılacak. Daha oraya gelmedik. Şu arttırmaları önce boşluğuna battık. Biterken de boşluğuna battık. Yani boşluğuna batarak ördüğümüz trabzanlar hep dışarıda kalacak. Tepesine battıklarımızda şöyle içeriden gözükecek. Burada önce ortasından batıyoruz. Sonra tepesinden. Biterken de önce tepesinden sonra ortasından. Tekrar söyleyeyim. Ortasından battığımız şu görüntüdeki trabzanlar aynen bu şekilde devam edecek. Hep dışarıda kalan ortadan battığımız trabzanlar olacak. Boşluklarına battığımız trabzanlar. Şimdi ilk yaprağı kurduk. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Arada gene 3 zincir 5 trabzan atlıyoruz. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzanın boşluğundan batıyoruz. Bir ikili trabzan örüyoruz. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Başta arttırma, burada da sonunda arttırma. Hemen boşluğundan battığım trabzanın tepe noktasına
bir arttırma yapıyorum. Yani bir trabzana 2 kere batıyorum. Bir ortasından, boşluğundan, bir tane tepesinden. Devam ediyorum. Bir tane daha. 5 tane trabzan. Şimdi 3 zincir. 3 zincir. 1, 2, 3 tane trabzan atlayıp 4. trabzana gene trabzan, yanındakine, sonrasında 4. trabzana tepesinden, sonra boşluğundan battığımız trabzanlar hep kenarlarda kalacak. Şöyle. Şimdi birinci yaprak deseni kurduk. Şimdi ikinciyi kurduk. Arada 3 zincir ve 5 trabzan atlayarak ikinciye geçiyoruz. Ve arttırmalarımızı hep yaprağın dış kısımlarında tutuyoruz. Ama en başta battığımızda, en sonda battığımız hep ortasından, boşluğundan batarak aldığımız trabzanlar oluyor. Bunu birkaç kere tekrarladım çünkü bu önemli. Şimdi ikinci yaprağı kurduk. Şöyle 1, 2, 3. yaprağa geldik. Aynı işlemi gene aynısını uyguluyoruz. 5 tane trabzan atlayacağız ama önce 3 tane zinciri çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzandan, boşluğundan girip bir trabzan. Ve bu trabzanın tepesine batıyoruz. Arttırmamızı yapıyoruz. Devam ediyorum. Bir, 2, 3, 4 ve 5. Bir yaprak, 2 yaprak. Bu 3. yaprağın ilk. Şu 1, 2, 3'ün şuradayız. Araya 3 zincir. 1, 2, 3 tane trabzan atlıyoruz. 4. trabzana devam ediyoruz. 3 trabzan, 4.'yü örerken önce tepesine, sonra ortasından, yani boşluğundan batıyoruz. 2, 3 yaprak deseni tamamlandı. Aynı şekilde 3 yaprak deseni daha kuruyoruz. Araya 3 zincir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzana hemen başta, yani ortasından battığımız trabzanın tepesine arttırma yapıyoruz. Devam ediyoruz. 3, 4, 5 trabzan. Şöyle bakın, arttırma burada. Şimdi 3 zincir, 3 tane trabzan atlıyoruz. 4. trabzana boşluğundan bir trabzan. Bir tane daha. 3. trabzanı da örüyoruz. Sonra 4. trabzanın önce tepesinden arttırmamızı örüyoruz. Sonra aynı trabzanın boşluğundan. Bir, 2, 3, 4 tane oldu. Şimdi 2 tane daha kuruyoruz. Araya 3 zincir, 1, 2, 3, 4, 5 tane atlayıp 6.'ya bir trabzan. Hemen arttırmamızı yapıyoruz. Aynı trabzanın üzerine, tepesine arttırıyoruz. Devam ediyoruz. Hemen yanındaki trabzandan 5 tane trabzan.
Araya 3 zincir, 3 tane trabzan atlıyoruz. 4. trabzandan şuradaki arttırmayı da sonda yapıyoruz. Devam ediyorum. Üç tane. Şimdi 4.'yü trabzanın tepesine arttırma ve aynı trabzanın boşluğundan bir trabzan. Evet, diğer yaprağı da kurduk. Son yaprak galiba. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bir yaprak daha kuruyoruz. Araya 3 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire trabzana bir trabzan. Hemen arttırmamızı örüyoruz. Aynı trabzanın üzerine, tepesine arttırıyoruz. Sonra devam edelim. 3, 4 ve 5. Yaprağın ortasına 3 zincir, 3 tane atlıyoruz. 4. trabzanın üzerine bir trabzan, 2, 3, 4.'yü tepesine batıyoruz, arttırmayı ve ortasından batıyoruz. Aynı trabzanın yaprağı tamamlıyoruz. Buralarda hep 3 zincirle geçmiştik ama başlarken 2 zincir çekmiştik. Biterken de gene 2 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 tane atlıyoruz. Şuradaki trabzana, bir de burada zincir trabzanımız var. Bir trabzan. Sonra bu boşluğa batıyoruz. Şuradaki. Şu boşluğa ortasından batıyorum. Altı tane yaprak deseni kurduk. Bakın şöyle tutuyorum. Ne kadar büyük oluyor başladığımız örgü. Bu şimdi ördükçe küçülecek. Devam edelim. Çeviriyoruz. Arada bir zincir çekmiştik. Pardon, 2 zincir çekmiştik. Şimdi bir zincir çekeceğiz. Önce kenar trabzanlarımızı örüyoruz. 3 tane zincir ve şimdi şuradan batıyoruz. Şöyle. Şuradaki trabzanın gene ortasından batıyoruz. Bir trabzan. İkili trabzan örüyoruz. Bu 5 tane trabzanı şimdi 4'e düşüreceğiz. Eksiltme yapacağız. Yaprağın şu kenarlarından arttırma yapıyorduk. Şimdi eksiltmede ortadan yapıyoruz. Normal gene şuradan alıyorum trabzanı. 1, 2, 3. Şimdi 3 tane ördük. 5 tane vardı. Şuradaki 2 trabzanı eksiltiyoruz. Gene aynı şekilde batıyorum. 1, 2 bekletiyorum. Sonra diğerine 1, 2. Sonra ikisini birden topluyorum. Bir taneye düşürüyorum. Şuradaki 2 tane gözüken trabzan aslında bir tane oluyor. 1, 2, 3, 4'e düşürüyoruz trabzanı. Buraya 5 tane zincir çekiyoruz. Bu 5 tane zincir bir sonraki yaprağın
Şu anda şurayı örüyoruz. Bundan sonraki sırada diğer yaprağın başlangıcı olacak şurası. Devam ediyoruz. 5 zinciri çektik. Gene eksiltme yapıyoruz. Eksiltmeleri içeriden yapıyorduk. Gene şuradan başlıyoruz eksiltmeye. Yaprağın karşılığındaki taraftan 1 2. Sonra yanındakine 1 2 kere de çıkıyorum. Sonra ikisini birden topluyorum, eksiltiyorum. Eksiltmeleri yaptık. Dışarıdan arttırma, içeriden eksiltme yapıyoruz. Devam ediyorum. 1'e düşürdüm. 2 3 ve son trabzanı da örüyorum. 4. Şöyle göstereyim. Bakın. Şimdi bu yaprağı bitirdikten sonra ikinci yaprağa geçerken burada 3 zincir 5 tane trabzan atlamıştık. Buraya şimdi 2 zincir yapıyoruz. 3'ü 2'ye düşürüyoruz zincire. Doluyorum. Geliyorum gene şu yaprağın iç kısımlarından eksiltme yapıyorum. Şuralardan. Üç tane ördüm. Şurada 2 taneyi önce bir tanesini alıyorum. 1 2 bekletiyorum. Sonra diğerini alıyorum. Gene 1 2. Kalan ilmekleri topluyorum. Eksilttik. Şunu bir sayıyoruz. Bakın 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Şimdi araya burada ördüğümüz gibi 5 tane zincir örüyoruz. 3 4 5. Yaprağın diğer tarafını örüyoruz şimdi. Eksiltme ile başlıyoruz. 1. Sonra diğerini alıyoruz. 2. Sonra hepsini topluyoruz ve diğer 3 tanesini de örerek devam ediyoruz. Dörde düşürdük. 1 2 tane de deseni bu şekilde ördük. Diğer desenlerde aynen devam ediyor. 2 yaprak arasında 3 zincir vardı. Bu 3 zinciri bu sırada 2'ye düşürüyoruz. Sonrasında şu yaprak deseninin kenarlarından arttırma yapmıştık. Eksiltmeleri de iç kısımdan yaparak devam ediyoruz. 2 zinciri çektim, geldim. Trabzanları örüyorum. 3 tane trabzan örüyorum. Yanındaki. Şimdi 4'e düşüreceğimiz için şu 2 tanesini bir örüyoruz. Bir taneyi aldım. 1 2 bekletiyorum. Sonra diğerini aldım. 1 2. Sonra topladım. 1 2 3 ve 4. Aynen devam ediyoruz. Buraya kadar ördüğümüz gibi şimdi 3. yaprakla devam ediyoruz. Burada 5 tane zincir çekmiştik. Şu 2 yaprağın ortasına gene 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar eksiltme yapıyoruz.
Hemen iç taraftan bekletiyorum. Bekletiyorum. Pardon, şimdi topluyoruz. Sonra diğer 3 tanesini de alıp 5 trabzanı 4'e düşürüyoruz. Üç tane desen oldu. Şöyle de gösterirsem daha iyi anlaşılır. 1, 2, 3 tane yaprak deseni kurduk. Şöyle diğer 3 taneyi de aynı şekilde örüyoruz. Araya gene 3 zincir 2 zincire düşürüyoruz. Eksiltmeleri buralardan yaparak sırayı tamamlıyoruz. Sıra sonunda başlarken bir zincir çekmiştik. Gene bir zincir çekerek şöyle sırayı tamamlıyoruz. Sabit olan 2 tane trabzanı örüyoruz. Önce boşluğundan batarak örüyoruz. Sonra kenar trabzanı gene boşluğa batarak örüyoruz. Çeviriyorum. 3 zincir ve bir trabzan. Şimdi desene başlarken burada 2 zincir başladık. Bir zincire düşürdük. Şimdi hiç zincir çekmeden başlıyoruz. Eksiltmeye başlamıştık. 5'ti. 4'e düşürdük. Şimdi 3 trabzana düşüreceğiz. Eksiltmeleri de iç kısımdan, şuralardan yapıyoruz. 1, 2, şimdi 3'e düşüreceğimiz için 2 kere de çıkıp bekletiyorum. Sonra şurada eksilttiğim trabzanı gene sonra topluyorum. Şimdi 1, 2 ve 3. Çift olduğu için, yani bu eksildiği için 4 gibi görünüyor ama burada eksilttiğimiz için burayı da tek sayacağız. Şimdi burada 5 zincir çekmiştik. Bir diğer bundan sonraki yaprağın şunun başlangıcı, şu yaprağın başlangıcını örüyoruz. 3 zincir, şurada 1 2 3 4 5 zincirin tam ortasına batıyoruz. Pamuk ip olduğu için katlarına ayrılabiliyor. Buna dikkat edelim görüntü açısından. 2 tane trabzan örüyoruz. Sonra gene 3 zincir eksilterek başlıyoruz. Şuradaki eksiltmeyi buraya da yapıyoruz. Bazen düğüm oluyor. Bekletiyoruz. Sonra yanındaki trabzana ve ikisini birden topluyoruz. Şunu 1 sayıyoruz tabii ki. 2 ve 3. Burada 3 zincir vardı. Sonra 2 zincire düşürmüştük. Şimdi 1 zincir çekiyoruz. Küçültüyoruz mesafeyi. Doluyorum. Gene 4 trabzanı 3'e düşürüyoruz. 2 tane ördüm. Şimdi diğerini
bekletiyorum. Diğerini de alıp topluyorum. Beş tane zincirin ortasına gene şu 2 trabzanı örüyoruz. 3 zincir ortaya batıyorum. 2 trabzan aynı ilmeğin içine. Gene 3 zincir ve gene diğer yaprağın eksiltmelerini de yapıyoruz. Pardon. Şöyle alıyoruz. 1 2. Sonra diğeri. Topluyorum. Şu ilk yaprak deseni, bu da ikinci yaprak deseni. Aynı örgüyü bütün yaprak desenlerine örüyoruz. Şuraları örüyoruz. Yani diğer yaprağın başlangıcı. Buralar eksilirken buralar artarak devam ediyor. Bir tane daha örelim. Bir, iki, üç trabzana düşürdük. Araya bir zincir. Şimdi gene eksiltiyoruz. Ama iç taraftan tabii ki. Bir, iki, üçüncüyü örerken 2 kere çıkıp bekletiyoruz. Diğerini alıyoruz ve topluyoruz. Şimdi 3 zincir ortadaki zincire 2 tane trabzan. Aynı ilmeğin içine 3 zincir. Şimdi gene şurada yaptığımız eksiltmeyi buraya da yaparak bu yaprak desenini de tamamlıyoruz. Topluyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi gene bir zincir eksiltiyoruz. Ortaya 2 trabzan eksiltiyoruz ve bir zincirle gene bitiriyoruz. Aynen buralarda ördüğümüz gibi devam ediyoruz. Sıra sonunda başladığımız gibi hiç zincir çekmeden sırayı bitiriyoruz. Bitiş trabzanlarını ördük. Şimdi başlarken gene aynı trabzanları örüyoruz. 3 zincir, sonra şu yanındaki trabzanı örüyoruz. Bunlar hiç değişmiyor. Şimdi 4. sıradayız. 1 2 3 tane ördük. 4. sıraya başlıyoruz. Gene hiç zincir çekmiyoruz ve eksiltmeye devam ediyoruz. Yapraklar küçülüyor. 3 taneydi. 5 ile başladık. 4 3. Şimdi 2'ye düşürüyoruz. Tabii şimdi tersinden örüyoruz. Eksiltmeleri iç taraftan yapacağımız için normal trabzan olarak ördüm bir tane. 2'ye düşüreceğim için bir tanesini şöyle 2 kere de çıkıp bekletiyorum. Sonra eksilttiğim trabzanı yine aynı şekilde bekletiyorum ve topluyorum. 1 2. Hani 3 gibi görünse de tabii eksilttiğimiz için 1 sayıyoruz. Araya
3 tane zincir çekiyoruz. Burada arttırmaya başlıyoruz. Önceki yapraklar biterken trabzanları, diğeri artıyor. Şurada görünüyor. Şöyle yapraklar eksile eksile bir tane trabzana düşerken diğer başladığımızda artarak devam ediyor. İç içe geçmiş yapraklar görüyoruz. Evet, dediğim gibi 4. sıradayız. 3 tane zincir çektim. Şimdi burada 2 tane ördüğümüz trabzanı arttırıyoruz. Trabzanın önce boşluğundan batıyoruz bir tanesine. Sonra aynı trabzanın tepe noktasına batıyoruz. Sonra yine aynı trabzana bir kere daha boşluğundan batıyoruz. 3 tane trabzan ördük şimdi. Bir tane trabzanın üzerine. Araya bir tane zincir. Şimdi diğer trabzanı örüyoruz. Gene ortadan alıyoruz boşluğundan. Sonra aynı trabzanın tepe noktasına batıyoruz. Sonra bir kere daha boşluğundan alıp örüyoruz. 1 2 3 bir tanesinin üzerine, 1 2 3 bir tanesinin üzerine. Şurası. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Burada eksilterek devam ediyorduk. Bir tanesine başlarken bir tanesini de bitiriyoruz. 3 trabzan vardı. 2'ye düşürüyoruz. Aynen burada ördüğümüz gibi. Bekletiyorum. Sonra diğerine pamuk ip olunca böyle bazen bölünebiliyor. Bir ve diğer trabzana iki. Üç tane zincir. Gene iki trabzanın her birine üçer tane trabzan örüyoruz. Boşluğundan bir tane, sonra tepe noktasından batarak bir tane, sonra boşluğundan bir tane daha 3 trabzan örüyoruz. Araya bir zincir, sonra diğer trabzana da önce boşluğundan, sonra tepe noktasından, sonra gene boşluğundan, aynen sıra bu şekilde devam ediyor. Şurada yapraklar birleşiyordu. Gene eksilterek başlıyoruz. Eksilterek bitiriyoruz. Gene 3 zincir, gene burada arttırma yapıyoruz. Aynen burada ördüğümüz gibi devam ediyoruz. Sıranın sonunda gene 3 zincir, burada daha önce eksilttiğim trabzanı alıyorum. Bekletiyorum. Sonra diğer trabzanı topluyorum. Bir tane daha. 5 trabzandı. 4 3 ve
2'ye düşürdük. Sonra kenar trabzanları örüyoruz. Beş sıradan oluşan desenin şimdi 5. sırasını örüyoruz. Üç zincir ve yanındaki trabzan. Bunlar örgü bitene kadar devam eden 2 trabzan. Şimdi 2'ye düşürdük. 1'e düşürüyoruz yaprağı. Araya hiç zincir çekmiyoruz. Şurada tek trabzanı alıyorum. Bekletiyorum. Son eksilttiğimi de alıyorum. Topluyorum. Bir trabzana düşürüyorum. Araya 3 zincir. Şimdi yeni yaprak deseni arttırıyoruz. Arttırmalar her zaman dışarıdan oluyor. Şuradan önce trabzanı örüyoruz boşluğuna batarak. Sonra arttırmaları hep ördüğümüz gibi trabzanın tepesine batıyoruz. Boşluğundan dört tane trabzan oluyor. Araya 2 zincir, tekrar yaprağın karşılığından devam ediyoruz. Şimdi son trabzanın önce tepesine, sonra boşluğuna batıyoruz ve arttırıyoruz. Şimdi dörder tane trabzan var. Dediğim gibi arttırmalar her zaman yaprağın dışından, eksiltme yani bu 5 tane olduktan sonra ki sırada artık eksilteceğiz. Burada yaptığımız gibi şu iç kısımdan yapıyoruz eksiltmeleri. 3 zincir çekiyoruz. Şimdi burada şu bir yaprak deseni, şu da bir yaprak deseni. Bunların şu yaprakları burada birleşiyor ve sivri bir görüntü oluşturuyor. Şurada gördüğünüz gibi. Şöyle. Üç zincir çektikten sonra burayı topluyoruz. Şöyle eksilttiğim trabzanı alıyorum. Bekletiyorum. Sonra yanındakini, yani bu yaprağı tek trabzana düşürüyoruz. Sonra yanındakine geçiyoruz. Sonra diğer eksilttiğim trabzanı alıyoruz. 3 5 tane trabzanı önce 3 tanesini alıyoruz. Sonra 3 tanesini. Üç zincir. Burada arttırma yapıyoruz gene. Arttırdığım trabzan, yani arttıracağım trabzanın tepesine batıyorum. Sonra boşluğundan diğer ikisi, araya 2 zincir, yaprağın karşı tarafına geçiyoruz. Gene boşluğundan. Şimdi önce tepesine, sonra boşluğuna batıyoruz. Gene arttırdık. Arttırmalar her zaman dışarıdan oluyor ve baştaki trabzan boşluğundan ördüğümüz, sondaki trabzan da boşluğundan ördüğümüz trabzanlar olacak. Şurada içeride kalanlar da arttırdığımız. 3 zincir çekiyoruz. Şimdi gene topluyoruz. Bir daha yapalım. Şöyle eksilttiğim trabzanı alıyorum. Bekletiyorum.
yanındakini, bunu bir trabzana düşürdük. Şimdi bunu da aynı şekilde hiç araya zincir çekmiyoruz. Sonra diğerini, 5 tane ip var. Önce 3 tanesini alıyorum. Sonra diğer 3 tanesini ve sivri bir görüntü oluşuyor. Uzun, sivri bir görüntü oluşuyor. Gene 3 zincir, gene arttırma, sonra gene toplama. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sırayı gene arttırma, zincir, arttırma, buraya 2 zincir, buraya 3 zincir. Sonra gene yaprağı 2 trabzana düşürdüm. Kenarı, pardon, 1 trabzana düşürdüm ve son 2 kenarı da ördükten sonra şimdi 5 sıra ördük. 6. sıraya başlayacağız. Yani şurada 4 tane trabzan arttırdığımız yerleri 5 trabzana çıkaracağız. Aynen başlarken 4 trabzan üzerine arttırarak 5 trabzan ördüğümüz gibi. Tabii bunu trabzan üzerine yapmıştık. Burada desen içinde devam edecek ve biz en baştaki sıradan yine diğer sıraları yineleyerek devam edeceğiz. 3 zincir ve başlangıç trabzanları. Şimdi bu sıraları biz sürekli bir ön tarafa denk gelecek, bir bu şekilde ters tarafa denk gelecek sıralar. Yani her sırayı hem bu taraftan hem o taraftan örmüş olacağız. Evet, 6. sıradayız. 2 zincirle başlıyoruz. Şurada bir trabzana düşürdüğümüz yaprağa hiç dokunmuyoruz. Artık bu yaprak bitti. Buraya geliyoruz ve arttırarak 5 trabzana çıkartıyoruz. Boşluğuna battığımız trabzanın tepesine artışı yaptık. Şimdi 3 4 ve 5. Araya 3 zincir çekiyoruz. Yaprağın karşısını da arttıracağız. 2 3 ve tabii önce tepesine batıyoruz. 4 ve boşluğuna batıyoruz. 5. Şimdi devam ediyoruz. Üç zincir. Burası bitti. Diğer yaprağa geçiyoruz. Gene aynen burada yaptığımız gibi arttırıyoruz. Tepesine batıyoruz. Sonra boşluğundan batıyoruz. Ve 5. Aynen başta ördüğümüz gibi araya 3 zincir çekiyoruz. Şimdi burada arttırma yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi
boşluğundan batıyoruz. 5. Gene 3 zincir. Buraya geçiyoruz. Gene aynı arttırmaları yapıyoruz. Araya 3 zincir. Arttırma. Gene 3 zincir. Diğer tarafa geçiyoruz. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Sonrasında şuradaki sırayı, yani ikinci sırayı 7. sıra olarak devam ediyoruz. Sırayı yapraklarda arttırma, 3 zincir ve kenar trabzanlarıyla tamamladım. Şimdi 7. sıraya başlıyoruz. 1 zincir. Şimdi 5 tane trabzandan sonra artık eksiltme yapıyoruz. Aynen burada şu ikinci sırada yaptığımız gibi. Başta ilk sırada 4 tane trabzandan 5 trabzan örmüştük arttırarak. Sonra bunları eksilterek devam ettik. İkinci sıradan itibaren. Gene aynı şekilde şu ikinci sırayı örüyoruz. Arttırmaları bu dışarıdan, şimdi eksiltmeleri içeriden yapıyoruz. 1 2 3. Şimdi 4. trabzanı iki kere çıkıp bekletiyoruz. 1 2, sonra topluyoruz. Yani 1'e düşürüyoruz. 1 2 3 ve 4. Araya 5 zincir çekiyoruz. 4 5. Şu iç kısımlarda eksiltme yapıyorduk. Hemen eksiltme ile başlıyoruz. 1 2 kere de çıkıyoruz. Bekletiyoruz. Sonra diğerine, sonra topluyoruz. Burada da eksilttik ve devam ediyorum. Şu eksilttiğimiz 1 2 3 ve 4. Araya 2 zincir çekiyoruz. Gene diğer yaprak desenini de aynı şekilde örüyoruz. Üç trabzan, dördüncüsünü birleştiriyoruz, bekletiyoruz ve topluyoruz. 4. trabzan. Araya gene 5 zincir. Pardon, burada eksiltiyoruz. Bir tane aldım. İkinciyi de topluyorum, eksilttim. Devam ediyorum. Araya 2 zincir, yani yaprak desenlerin arasına 2 zincir, gene eksiltiyoruz, araya 5 zincir eksiltiyoruz, 2 yaprak arasına da 2 zincir. Aynen bu şekilde devam ediyoruz. Şu ikinci sıranın tekrarını yapıyoruz. Bunları tek tek, hani birinci sıranın notlarını, ikinci sıranın, üçüncü sıranın, yani 5 tane sıranın notlarını alırsanız zaten 7. sıra birinci sıranın tekrarı şeklinde devam edecek. Sırayı gene yapraklarda eksilttim. Arada 5 zincir, biterken 1 zincir ve kenar trabzanları. Şimdi 8. sıraya başlıyoruz. Şuradaki 5 zincirin ortasına 2 trabzan örmüştük. O sırayı tekrar örüyoruz. Hiç zincir çekmeden yapraklarda eksiltmeye devam ediyoruz. Gene
trabzan, 2. Şimdi 3 trabzana düşüreceğiz. 2 kere çıkıyorum, bekletiyorum. Sonra eksilttiğim trabzanı alıyorum. Şimdi pamuk iplik olduğundan bazen böyle açılma oluyor iplerde. Sonra topluyorum. Araya 3 zincir, 5 zincirin ortasına 2 trabzan örüyoruz. Aynı ilmeğin içine. Yaprağı eksilttik. 3 zincir, zincirin ortasına 2 trabzan. Üç zincir, eksilterek başlıyoruz. Daha önce eksilttiğim trabzanı alıyorum. Yanındakine topluyorum. Sonra 2 trabzanı daha bir, iki, üç. Araya bir zincir çekiyoruz. 3 zincirdi. 2 zincire düşürmüştük. Şimdi bir zincir çekiyoruz araya. Gene diğer yaprağı da aynı örgüyü örüyoruz. Bekletiyorum. Sonra son eksilttiğim trabzanı da alıyorum. Topluyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi 3 zincir, 5 trabzanın yani 2 yaprağın ortasına ve zincirin tam ortasına batıyoruz. Aynı yere bir tane daha. Üç zincir. Eksiltme ile başlıyoruz. Son eksilttiğim trabzanı alıyorum. Yanındakine ve topluyorum. Diğer 2 trabzanı da örüyorum. Bir tane yaprak, 2 tane yaprak, üçüncüye geçerken gene araya bir zincir. Aynen eksiltiyoruz. Ortaya 2 trabzan, eksiltiyoruz. Araya bir trabzan. Sırayı gene ortaya 2 trabzan, 3 zincir. Burada eksiltiyoruz ve yani kenar trabzanlarla bitirdik. Gene kenar trabzanlarla başladık. Modelin 9. sırasını örüyoruz. Fakat 5 sıralık desenin 4. sırasını örüyoruz. 1, 2, 3 ve şu. Bakın 1, 2, 3, 4. sıra. Yani ortaya 2 trabzan batıp sonrasında bunu 3'e çıkarmıştık. Sonra 3'e indirdiğimiz trabzanları burada 2'ye indirerek devam edeceğiz. Yani desenin 4. sırası ama modelin baştan beri 9. sırasını örüyoruz. Hep söylüyorum, mutlaka her sırayı tek tek yazın.
kaç zincir çektik, kaç trabzan ördük, kaç tane arttırdık, bunları yazarsanız zaten bundan sonra yani örgünün devamındaki sıraları çok rahat, yani kağıda bakarak çok rahat örebilirsiniz. Biz 5 sıradan sonra deseni yineliyoruz. Yani tekrar şuraya zincir çektik 5 tane, tekrar 2 tane trabzan ördük ve aynı deseni hep yineleyerek örgüyü istediğimiz boyuta kadar böyle bu şekilde örüyoruz. Şimdi 9. sıradayız. Burayı da örelim. Daha net olsun. Araya hiç zincir çekmiyoruz. Eksiltme yaparak devam ediyoruz. Bir trabzan. Şimdi ikinci trabzanı örerken, yani ikiye düşürürken eksiltme yapıyoruz. Son eksilttiğim trabzanı da alıyorum. Topluyorum. 3 zincir. Şimdi ortada ördüğümüz 2 trabzanı 3'e çıkartıyoruz. Daha önce de örmüştük zaten. Bu sıralar tekrarlandıkça daha netleşecek model kafanızda. Daha kolay gelecek. Şimdi bir tane ortadan battık. Bir tane tepesine battık. Tekrar bir tane daha boşluktan 3 tane oldu. Araya bir zincir. Diğer trabzana geçiyoruz. Boşluğundan alıyoruz. Sonra tepesinden, sonra gene boşluğundan. 3 zincir. Şimdi yaprağın karşılığını da eksilterek başlıyoruz. Önce eksilttiğim trabzanı alıyorum. Sonra bir tane daha ve topluyorum. Sonra yanındaki. 2 yaprak arasına bir tane zincir. Şimdi diğer yaprağa geçiyoruz. Bir tane. Şimdi ikinciyi eksilterek örüyoruz. Bekletiyoruz. Sonra eksilttiğim trabzanı alıyorum. Topluyorum. 3 zincir. Gene burada yaptığım örgünün aynısını arttırarak devam ediyorum. Eksiltiyoruz. 3 zincir arttırıyoruz her iki taraftan. Sonra 3 zincir eksiltiyoruz. Araya bir zincir eksiltiyoruz ve devam ediyoruz. Bunları tek tek not alırsanız sıra sıra zaten kağıda bakarak çok rahat örebilirsiniz. Ördükçe model zaten oturuyor, netleşiyor. Sıranın sonunda eksiltme yaptık. 2 tane de kenar trabzanı örüp 9. sırayı tamamladık. Şimdi 10. sıradayız. Bu örgünün 10. sırası ama desenin 5. sırası. Bir tane 5 ördük. Şimdi ikinci 5'i örüyoruz ve bu 5 sıra yinelene istediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyorsunuz. Mutlaka yazıyorsunuzdur. Not alıyorsunuzdur sıraları. Çünkü bu sıradan sonra artık ben örmeye devam edeceğim. Siz de aldığınız notlardan devam edersiniz. Hemen yaprak eksiltiyorum. Bir tane trabzanı şöyle boşluğundan aldım. Bekletiyorum. Sonra eksilttiğim trabzanı topluyorum. 3 tane zincir çekiyoruz. Yeni oluşturduğumuz yaprak desene geçiyoruz. Buralarda arttırmalar örmüştük. Şimdi gene arttırıyoruz. Önce baştaki trabzanın boşluğuna, sonra aynı trabzanın tepesine batıyoruz. Sonra ortadaki trabzana, sonra diğerine.
araya şimdi 2 zincir çekiyoruz. Bir aşağıkinde bir zincir çekmiştik. Gene şimdi son trabzanın önce tepesine, sonra boşluğuna. Üç zincirle şimdi yaprakları toplayacağız. Şurada yaptığımız gibi şu iki desenin, yaprak desenin bu yapraklarını şurada sivri bir şekilde topluyoruz. 3 zincirden sonra şurada eksilttiğim trabzanı alıyorum. Sonra yanındaki trabzanı alıyorum ve 1'e düşürüyorum bu yaprağı. Şimdi diğer yaprağı da aynısını yapıyoruz. Trabzandan alıyorum. Sonra eksilttiğim trabzanı alıyorum. Şimdi bu 5 ipi önce 3 tane, sonra 3 tane alıyorum. Üç zincir. Buraya geliyoruz. Aynı şuradaki işlemi yapıyoruz. Arttırma. Buralarda artış yapıyoruz. Sonra aynen buraya geliyoruz. Şurada topluyoruz buradaki gibi. Artış, toplama, sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Dediğim gibi bu 5 sıra istediğiniz kadar uzunlukta örene kadar devam ediyorsunuz. Sonrasında bu yani bittikten sonra göğüs altından sonra ki örgüyü şimdi birlikte yapacağız. Hadi size kolay gelsin çünkü ben bayağı bir yolum var. Evet, bir tane parçayı tamamladım. Şimdi diğerini aynı bu şekilde birlikte öreceğiz. Göğüs altına kadar örmüştüm. Çünkü yakayı nasıl yapacağıma karar vermemiştim. Bu yaka çok yakıştı. Bu şekilde örmek istedim. Arkayı da aynı şekilde örüyoruz. Aynı ölçülerde. Ben ilk göğüs altına kadar ördüm. Yakayı karar veremediğim için. Sonra buna bir desen daha ilave ettim. Göğüs üstüne kadar çıktım. Biraz dekoltesi olan bir yaka olacak bu. Siz daha yüksekte tutabilirsiniz. Kendi ölçünüze göre derinlikte kestikten sonra kol evi için, kol yuvası için de bir mesafe bırakacaksınız. Sonrasında kendi ölçünüze göre devam edeceksiniz. Zaten şimdi birlikte diğer parçayı da öreceğim. Hakikaten örgü o kadar güzel ki ve bu elbiseye o kadar yakıştı ki beğeneceğinizi umuyorum sizin de. Şimdi diğer parçaya geçelim. Bunu da aynı şekilde örelim. Ben eksik kalan kısmı o bir desen fazlaydı devam ettim ördüm. Şimdi şuradan 2 tane desen örüp devam edeceğiz. Şurası yakaya kalacak. Sonra döneceğiz. Buradaki yaka kol evini de örerek devam edeceğiz. Şuradan hemen başlayalım. Şimdi buralarda 3 zincir var. Bunu 5 zincire çıkartıyoruz. Kenar trabzanları ördükten sonra bir zincir. Şimdi 5 tane trabzan var. Önce 5'e kadar arttırıyoruz. Sonra eksiltmeye başlıyoruz. Arttırmayı dış trabzanlardan, eksiltmeyi de içerideki trabzanlardan yapıyoruz.
Bunları yine söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü video çok atlanarak örüldüğü için arada söylenen bilgiler de atlanıyor. Sonra bu uzun videonun içinde anlattıklarımı video altındaki sorularda soruyorsunuz bana, ama tabii orada anlatmak bir hayli zor. Çünkü videoyu atlamadan izlense oradaki sorulara da gerek kalmayacak aslında. O yüzden bazı bilgileri tekrar ediyorum. Video atlanarak izlendiği için. Şimdi 3 tane ördüm. Eksiltmeyi yapıyorum. Bir, iki, üç ve 4. Araya 5 zincir. Şimdi gene eksilterek devam ediyoruz. Topluyoruz. 3 tane daha. İki zincir çekiyoruz. Diğer yaprak desene geçiyoruz. Şimdi iki deseni tamamladıktan sonra aynen gene iki desen üzerinden koltuk altı kesimine kadar devam edeceğiz. Şuradaki gibi iki tane kenar trabzanı örüyoruz. Gene bir zincir ve ortadaki iki tane trabzan zincirin içine iki tane trabzan örüyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Çeviriyorum. Üç zincir ve kenar trabzanı. Şimdi arada zincir yok. Gene eksiltmeye devam ediyoruz. Beş tane trabzanı az önce 4'e düşürdük. Şimdi 3'e düşüreceğiz. 2 tane ördüm. Sonra eksiltiyoruz. Topluyoruz. 3 zincir, 5 tane zincirin ortasındaki zincire batıyoruz. Aynı yere 2 tane trabzan. Gene 3 zincir. Eksilterek devam ediyoruz. Arada zincir çekmiyor. Bir tane zincir çekiyoruz. Evet, bir tane zincir çekiyoruz. Çünkü 3 tane çektik. 2 tane, şimdi bir tane. Devam ediyoruz. Kol yüksekliğini örmeye başlarken son sıra şuradaki yaprak desenlerinin 3 zincir çektiğimiz sırasındaydık ki bunu daha iyi belirtmek için söylüyorum. Sonra devam ettik. 5 zincir çekerek aralara devam ettik. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Şimdi bu
Tekrar arada 5 zincir var ama şuradan itibaren tek desen olarak örmeye devam edeceğim. Burası kol oyuntusu, koltuk altı. Ben bunları tek tek anlatmamın sebebi sadece fikir vermesi açısından. Daha ince ip kullanırsanız daha fazla sıra ve daha fazla desen üzerinden öreceksiniz. Yani 2 değil, belki 3 desen üzerinden öreceksiniz. Bir tanesini koltuk altına bırakıp 2 deseni yaka yüksekliğine bırakabilirsiniz. Ben kullandığım ipe göre, yani bir de bunu kullanacak kişinin ölçüsüne göre örüyorum. Her zaman söylüyorum, örgü kişiseldir. Nasıl örmek isterseniz o şekilde devam edersiniz. Yeter ki ölçüyü baştan örgüye başlarken doğru almak. Doğru etek boyu, doğru yaka boyu, kol genişliği, bunları birebir net alırsanız o şekilde yürürsünüz. Şöyle kağıda eteğin ne kadar boyda olacağını, yaka yüksekliğinin ne kadar olacağını, kol genişliğinin, yüksekliğinin ne kadar olacağını tek tek yazın. Sonra örerken bu ölçüleri takip ederek çok doğru bir ölçü yakalamış olursunuz. Şimdi şurada koltuk altını bırakıyorum. Şuradaki boşluğa 2 kenar trabzanı örerek sırayı çevireceğim. Bir zincir, araya 2 trabzan örerek şimdi tek desen üzerinden ve size tek tek gösterdiğim sıraları takip ederek istediğiniz yüksekliğe kadar devam ediyorsunuz. Sırayı kapatırken bir zincir, ilk trabzanın üzerine bir sık iğne, diğer trabzana ve devam ediyorum trabzanlar üzerinden. Burada 5 zincir çekmiştik en son sırada. Bir zincir, bir tane daha, 2 zincirle geçiyorum ve trabzanın üzerine gene sık iğnelerle devam ediyorum. Bu şekilde tamamladık. Göğüs kısmını kestikten sonra şöyle 8 santim kadar ördükten sonra kol altı kesmişim. Kol altından sonra da santim, 17,5 santim kol yüksekliği örmüşüm. Bu gene sizin ölçülerinizle alakalı. Bir tarafı bu şekilde tamamladım. Şimdi ipi diğer tarafa takıyorum. Yani 2 deseni yakaya veriyorum ve şuradan 2 kenar trabzanı örerek devam ediyorum. Üç zincir, bir trabzan daha. Şimdi aynen desen takip ederek devam ediyoruz. 2 zincir, 3 zincir, şimdi 5 zincir. Şurada kaldığımız noktadan itibaren burada da 3 zincir, bakın 5 zincirle başlamıştık. Ben bu 5 zinciri hangi sıra olduğunu belirtmek için söylüyorum. Yaprak deseninin üzerinin içindeki 2 zincir, 3 zincir ve 5 zincir. Şimdi gene aynen burayı örerken başladığımız gibi buraya da yaprak deseninin içine 5 zincir ördüğümüz sırayı takip ederek diğer sıraları da örüyoruz. Araya bir zincir. Şimdi 5 tane trabzanı eksilterek devam ediyoruz ve
Aynen diğer tarafta ördüğümüz örgülerin aynısını burada da yapıyoruz. Aynen buradaki gibi. Bu tarafı da bitirdikten sonra zaten elbiseyi de şu kenarları hariç tamamlamış oluyoruz. Bir ufak örgü yapacağız. Şu yakaları da bir toparlayalım. Çünkü bu şekilde bırakamayız. Buraları da bir toparlamak gerekiyor. Örgüyü ben tamamladım. Şöyle bir tane omuzu ve yan tarafı şöyle diktim. Bir tarafı. Hiç dikiş yeri de belli olmuyor. Gayet muntazam bir şekilde desenleri yan yana getirerek. Şimdi bir de şuradan hemen anlatmak istiyorum. Burayı örerken normal gördük nasıl örüldüğünü. Fakat burada sıra kesme sırası burada kaldı. Şuradan başlamam gerekiyordu. Tekrar omuzu keserken yaptığımız gibi sık iğnelerle örgünün başlayacağı yere kadar geldim. Şu boşluktan hemen 2 tane kenar trabzanı örerek desene devam ettim. Bu ayrıntıyı da söyledikten sonra şimdi dikişe başlayalım. Şuradaki ilmeği gene tam karşılığına şöyle alıyorum. Karşılığına şu arkadan tekrar geliyorum. Arka şöyle iplerden tekrar geliyorum. Bir kere daha geçiyorum. Sonra yan tarafa geçiyorum. Karşılığına her iki tarafta da aynı sayıda sık iğne olduğu için birebir gelecek dikişin sonunda. Şöyle karşılığına batıyorum. Şu üstten almıyoruz. Şöyle yanlardan. Daha temiz bir görüntü olması için. Kasmadan, sıkmadan ipi ara sıra şöyle kontrol edelim. Bu şekilde tamamlıyoruz. Elbisenin yan tarafını dikerken ipi şöyle sabitledim. Tam karşılığına şöyle sonra şöyle üzerinden çırpmadan dikiyoruz. Fazla ip gözükmesin üzerinde diye ve bunu dikerken şu yandaki yaprakları takip ediyoruz. Şuradaki sivri yaprak uçlarını karşı tarafla üst üste getiriyoruz. Ve ince ip alarak dikiyoruz. Sıkmıyoruz. Çok gevşekte bırakmıyoruz. Şöyle ince ipler alarak birleştiriyoruz. Arada bir kontrol ediyoruz. Şu yaprakların uçları birbirinin üzerine gelecek. Gene diktikçe kontrol ediyoruz. Üst üste gelecek. Diktikten sonra bu şekilde yapraklar birbirinin takibinde kalacak. Evet, bu şekilde elbisenin diğer yanında diktikten sonra hafif bir ütü yapacağım. Tabii ondan önce bir de şu yaka kısmına bir ufak örgü geçeceğiz. Sık iğne geçeceğiz. Yakayı toparlamak için. Burayı yine böyle gördüğünüz gibi ince ipler alarak
Şöyle yanlardan batalım. Üste şöyle çırparak dikmeyelim. Fazla bir ip görüntüsü olmasın. Dikkat ediyoruz. Yaprak uçları birbirine denk geliyor. Kolay bir dikiş. Zaten desen takibi de kolay oluyor. Muntazam durması açısından. Bakın şu yapraklar birbirinin üzerine. Böyle tutuyoruz. Bu şekilde kaydırmadan az ip alıyoruz. En fazla 2 tane ip alalım. Şöyle dikişi gayet temiz bir şekilde bitirdim. Kol ve göğüs kenarlarına şimdi sık iğneler örelim. Yanlış tığ kullanıyordum. Evet. Şimdi diktiğim yerden bir tane sık iğne örerek başlıyorum. Bunları örgünün içinde kaybediyoruz. Yanındakine de çok sıkı olmayacak, çok gevşek de olmayacak. Şimdi boşluğa kadar 2 tane sık iğne ördüm. Boşluklara 2'şer tane sık iğne örüyoruz. Şuradaki trabzan boşluklarına her birine 2'şer tane sık iğne. Şu boşluklara. Şimdi yaka şuraya köşesine geldik. Şöyle sık iğnelerle geldik. Şimdi şöyle devam edeceğiz. Burayı bir toparlamamız gerekiyor. 2 sık iğne batmıştık trabzan aralıklarına. Şurada 2 tane trabzan aralığı var. Bunun içine doluyorum. Bir tane yarım trabzan. Bir kere de çıkıyorum. Sonra yanına ikili trabzan. Sonra yan boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Yani bir yarım, 2 tane ikili trabzan ördüm. Yanına gene bir kere doluyorum. 1 2 kere de çıkıyorum. Üçlü trabzan yapacağız ama bekletiyoruz. Sonra şuradaki boşluğa da şu boşluğa gene bekletiyorum. Sık iğnenin üzerine üçünü birden topluyorum. Son 2 trabzan aralığına bir tane yarım, 2 tane ikili trabzan ördüm. Sonra yanına üçlü ama üçlü trabzanın sonuncusunda hepsini birden toplayarak kapattım. Sonra gene devam ediyoruz. Burada ördüğümüz gibi 2 tane ikili trabzan, bir tane yarım trabzan, sonra sık iğnelerle
devam ediyoruz. Şuradaki zincir boşluklara 2 tane ve trabzanlara gene birer tane sık iğne. Sık iğnelerle şurada köşeyi ördük. Şimdi buradaki köşeyi örüyoruz. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne var. Birine yarım trabzan, yanına ikili, bir tane daha ikili. Şimdi üçlü trabzanları örüyoruz. Bir tane son trabzanın üzerine 1, 2 bekletiyorum. Boşluğa, sonra şuradaki boşluğa 2 ve üçünü birden topluyorum. Sonra yanına ikili trabzan, diğer boşluğa bir tane daha ikili trabzan ve yanına bir tane yarım trabzan. Aynen burada ördüğümüz gibi yakaya iki tarafa da aynı örgüyü örüyoruz ve diğer tarafa geçerken gene boşluklara, yani şu trabzan boşluklarına ikişer tane sık iğne örüyoruz. Köşelere aynen bu ördüğümüz örgüleri de örerek yaka kısmını tamamlıyoruz. Yakanın diğer tarafında şu köşeyi bir kere daha çalışalım. İki tane trabzan aralığı var yakanın düz kısmına geçmek için. Şimdi şöyle beyazın üzerinde zor gözüküyor. Bu son iki trabzan boşluğuna tığ doluyorum. Bir kere de çıkıyorum. Yani yarım trabzan. Yanına ikili trabzan. Sonra diğer boşluğa geçiyorum. İkili trabzan, bir tane daha örüyorum. Yani bir tane yarım, iki tane ikili trabzan. Şimdi üçlü trabzan öreceğiz. Gene bir kere doluyorum. Yanına 1, 2 bekletiyorum. Gene ikişer ikişer batıyoruz. Yarım trabzan, iki tane ikili trabzan, bir tane üçlü trabzan ama bekletiyoruz. Üçüncü de hepsini birden alacağız. Bir tane buraya ördük. Bir tane boşluğa örüyoruz. Onu da bekletiyoruz. Sonra şuradaki trabzanların ilkine batıyoruz. Ve hepsini birden topluyoruz. Gene aynen şu örgüyü örüyoruz. İkinci trabzanın üzerine iki tane ikili trabzan yan yana ve yanına bir tane de yarım trabzan. Diğer köşeyi de aynı şekilde örüp gene sık iğnelerle başladığım noktaya kadar geliyorum. Şimdi başladığım noktada sırayı bağladım. Bir zincir, tekrar aynı noktaya gene sık iğne örerek bir sıra daha sık iğne geçiyorum. Her bir sık iğnenin üzerine bir kere batarak biraz daha örgüyü yükseltiyorum. Yaka etrafına ördüğüm iki sıra sık iğnenin aynısını kollara da ördüm. Elbise 36 beden oldu. 34 beden için biraz büyük olabilir. Ama tam 36 beden için harika bir elbise oldu. Desenini de çok severek çalıştım.
Büyük parça olmasına rağmen örerken hiç sıkılmadım. Gerçekten harika bir elbise oldu. Umarım benim kadar beğenmişsinizdir. Umarım gene emeğinize değecek modellerden biri olmuştur. Başka modellerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.